Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir marka çantanın yapımını, benzerini sizlerle paylaşacağım. Aynısı değil, benzeri. Modelimizin üstü, çantamızın çizgiler paralel gelecek şekilde karşılıklı duruyor. Katlanılan bir model. Katlama pozisyonunu alıyor. Modelde olduğu gibi askılarını iç kısmından diktim. Ağız kısmına 2 tane çıt çıt diktim. Kapatıyorum. Bakın görünümü çok güzel oldu. Hafif açtığımda da hemen şeklini alıyor. Çantamızın içini açıyorum. Şöyle. Derin, büyük çanta ve tarz seven hanımlar için ideal bir model. Modelde 3 renk ip kullanıyorum. Kiremit rengi, siyah ve krem renginde. Model üçgen parçalardan oluşuyor. Bir tane üçgeni yaptıktan sonra öbür parçaları da çok rahatlıkla yapıp çantayı tamamlıyoruz. Video içerisinde de detaylı olarak anlatıyorum. Sayılarını, ölçülerini. 4 tane büyük üçgen yapıyoruz. 1, 2, 3 ve iç kısmındaki 4, çantanın üst kısmındaki 4 üçgeni aynı büyüklükte yaptıktan sonra çantanın alt kısmı da üçgen parçalardan oluşuyor. Tabanı, ölçümünü veriyorum. Eni 44 santim. Uzunluğu çantanın ağız kısmından tabanın kenar çizgisine kadar uzunluğu 42 santim. Yapımına başlayalım. Modelimiz üçgen parçalardan oluşuyor. Öncelikle bütün parçaları hazırladıktan sonra da birleştirmemizi yapacağız. Video içerisinde detaylı olarak anlatıyorum. Burada bütün parçalarımız üçgenden oluşuyor. Başlangıcı ve sayıları aynı. 4 tanesi eşit ölçülerde, siyah ve krem 2 tane, 2 tane de siyah ve kiremit renginde 4 tane. 15 sıra örüyorum. 16. sırada sık iğne yaparak etrafını dolanıyoruz. Hazırladıktan sonra 4 üçgenimizi, sonrasında tabanını ve 2 tane de siyah üçgen, burada da sıra sayısı 13. 14. sırada da sık iğne yaparak bitiriyoruz. 2 üçgen de aynı. Sonrasında da öbür 2 parçamızı yapıyoruz. Yine başlangıçlar aynı, üçgenden oluşuyor. Kenarlarında 4 sıra eksiltme yaparak üçgenin ağzı düz bir şekilde oluyor. Bu düz olan tarafında yapacağımız tabanın kısa kenarının genişliği ölçüsünde yapıyoruz. Krem rengi ipimi aldım. 3,5 numaralı tığla örüyorum. Hangi tığ numarasıyla daha rahat örebiliyorsak o tığ numarası da olur. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. İkinci zincirin üzerine parmağımla bastırıyorum. Fazladan 1, 2. 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Parmağımla bastırdığım zincirin içerisine batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden tek seferde çekerek yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı zincirin içerisine batırıyorum. Bir kez daha yarım trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane oluyor. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. İlk zincirin içerisine batırıyorum.
Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekerek yarım trabzan yaptım. Aynı zincirin içerisine ikinci trabzanı tığıma doluyorum. Aynı zincirin içerisine bir kez daha batarak 3 tane trabzan oldu. Zincirle beraber 3 trabzan, bir zincir çekerek ilk zincirin içerisine de 3 tane trabzan yaptım. Burada da ilmeğin içerisinden tığımı geçiriyorum ve başlangıçtaki kısa ipi çekerek gizliyorum. İkinci sıramıza geçiş yapıyorum. Siyah ipi aldım ve bir tane düğüm atıyorum. İlmeğe doğru yaklaştırıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Kısa ipimi de şöyle gizliyorum. Artık iplerimizi yürüterek ilerliyoruz. İkinci sırada ve siyah iple ördüğüm sırada arttırma yapıyorum. Dip noktasındaki boşluğa batırıyorum. İplerimi de şöyle tığımın üzerine alarak gizliyorum. İpimi çektim. Yarım trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batarak arttırmamızı yapıyoruz. Zincirle beraber 3 oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 4 ve son boşluğa batırıyorum. Zincirle beraber 5 tane trabzan oldu. Tığıma doluyorum. Bir zincir boşluğuna 1 tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 2 batırıyorum. Yine aynı boşluğa 3 bir kez daha batırarak 4 tane trabzan yaparak arttırma yapmış olduk. 4 tane arttırmayı orta boşluktaki üçgenimiz bitene kadar her sırada yapıyoruz. Tığıma doluyorum. İlk boşluğa batırıyorum. 1 bu sırada da sayımız 5 olacak. 1 oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 ve şurada bir boşluk var. Bakın. Şu boşluk zincir boşluğu. Boşluğa batırıyorum ve arttırma yaparak bir aynı boşluğa da batırıyorum. 2 tane trabzan yaparak 4 oldu. Ve zincirin içerisine batırıyorum. 5 tane trabzan oldu. Siyah ipimi şöyle kenara ayırıyorum. Krem rengi ipi alarak zincir çekiyorum. 1 2 üçüncü sıramızda sayımız 7 oluyor ve boşluklara batıyoruz. Arttırma yapmıyoruz. İlk boşluğa batırıyorum. Siyah ipimi de tığımın üstüne alarak yürütüyorum. 1 yanındaki boşluğa 2 3 4 5 6 trabzan yaptım. Zincirle beraber 7 oluyor. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 4 tane ortada arttırma yaparak trabzan yapmıştık. Bakın. 2 ile ve 3. trabzanın arasındaki boşluğa batırıyorum.
Tam ortadaki trabzan boşluğuna arttırma yapıyorum. Bir tane yaptım. 2 3 ve 4. Arttırma yaptıktan sonra yanındaki boşluğa batırıyorum. 7 tane trabzan da bu tarafta oluyor. 2 3 4 5. Altta artırma yapmıştık. Artırma yaptığımız son trabzanın içerisine batırıyorum. 6. Tığıma doluyorum. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. Ve 7 trabzan oldu. Elimizle de şöyle form verelim. Sıramızın sonunda son trabzanı hep ikinci zincire batarak bitirelim. Ara boşluklara batarsak üçgenimiz yamuk olur. Bakın düz bir şekilde ilerliyoruz. Burada da ortada 4 tane trabzan yapmıştık. 2 ile ve 3. trabzanın arasındaki boşluğa batırıyoruz. Karışıklık yaparsak tam şöyle ortaya ilmek belirleyici ile belirliyorum. Bakın tam ortası. İlmeğimi sıkı bir şekilde tutuyorum. Kenara ayırıyorum. Siyah ipi alıyorum. 1 2 2 zincir çektim. İplerimizi de yürüterek ilerliyoruz. Siyah iple devam ediyorum ve arttırma yapıyoruz. Dipteki boşluğa batırıyorum. Bir trabzan. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batarak arttırmamı yaptım. Arttırma yaparak böyle üçgeni büyütüyoruz. Tığıma doluyorum. Bu sırada sayımız 10 olacak. Zincirle beraber 2 de arttırma yaptık bir tane. Sayımız 3 oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın ayırdığım trabzanı da ilmek belirleyiciyle belirlemiştim. Tığıma doluyorum. Boşluğa batırıyorum. 1 2 tığıma doluyorum. 3 ve 2 ile 3'ün arasındaki boşluğa ilmek belirleyici ile belirliyorum. Sıramız geldiğinde rahatlıkla arttırmayı yaparak ilerleyebiliriz. 4 tane trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Ve 10 tane trabzan da bu kenarda olacak. Sıramın sonuna geldim. 7 tane trabzan yaptım. Geride bir trabzan ve bir zincir boşluğu kaldı. Son trabzan üzerine siyah iple ördüğüm için başta arttırma yaptık. Sonda da bir tane arttırma yapıyoruz. 8. Aynı boşluğa batırıyorum. 9 oldu. Tığıma doluyorum ve ikinci zincirin içerisine batarak 10. trabzanı yaptım. Bakın üçgenin tabanı da düz bir şekilde ilerliyoruz. Siyah ipimi kenara ayırıyorum. Krem rengi iple 1-2 zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın hemen dipteki boşluğa batırıyorum. Krem rengi yaptığımız sırada arttırma yapmıyoruz.
boşluklara batıyoruz. 1 2 3 11 tığıma doluyorum. Son trabzanı yaparak 12 oldu. 1 2 3 4 5. 5. sırada sayımız 12 oldu. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Arttırmayı yapıyorum. Bir, iki, üç. 2 ile 3'ün arasındaki trabzan boşluğuna ilmek belirleyici ile belirliyorum. Tığıma doluyorum ve 4. trabzanı yaparak ortadaki arttırmamızı yaptık. Bu kenarda da sayımız 12 oluyor. Bu şekilde böyle sayıları da vereyim. Bunu yakın görüntü alarak not alabilirsiniz. 5. sırada sayı 12, 6. sırada 15, 17, 20, 16. sıraya kadar gelelim. 16. sırada sık iğne yapacağız. 15 sıra ördüm. 16. sırada da sık iğne yaparak bitiriyoruz. Üçgenin siyah ağırlıklı tarafından kenar işlemi yapacağım. Krem rengi ağırlıklı olan taraftan da yapabiliriz. Bu tarafından kullanmak istersek sık iğneleri başlangıcını trabzanın tepe noktalarından başlayarak devam edeceğiz. Bu tarafından siyahın olduğu ağırlıklı olan taraftan yapacağım için kenarından başlıyorum. Krem rengi ipi burada kesiyorum. Kısa ipimi çekiyorum, ilmeğimi küçültüyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın hemen trabzanın bitim noktasındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Dip kısmında bakın şuradaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. 2 tane yapmış oldum. Şimdi yine trabzanın dip kısmındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yine bakın şurada büyük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Kenardaki krem rengi ipi de kapatmış oluyorum. Buradaki boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen dip noktasındaki küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Alt noktasında geniş bir boşluk var. Geniş boşluklara 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın herhangi bir bolluk da olmuyor. Dar olursa gerilme olur. Ortaya geldiğimizde bir tane orta boşluğa bir tane ve kenarına bir tane sık iğne yaparak köşeye geldik. Şimdi köşede zincirle trabzan arasındaki boşluk var. Boşluğa batırıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Dönüşümüzü sağlamış olduk. Şimdi burada bütün trabzanların tepe noktalarına batarak sıramızı tamamlıyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Bütün boşluklara sık iğne yaparak geliyoruz.
Ortada 4 tane arttırma yapmıştık. 4 tane trabzanı da tepe noktalarına sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Son sık iğnenin tepe noktasına 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bakın dönüşümüzü sağlamış olduk burada da. Hemen başlangıç yaptığımız boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 37 santim. Tepeden taban kısmına kadar olan uzunluğu da 23 santim. 2 tane siyah üçgen hazırlıyoruz. Tabana dikeceğimiz üçgen. Önceki yaptığımız üçgenlerle başlangıcı ve sayıları aynı. Sıralama olarak eksik sadece. 2, 4, 6, 8, 10, 12, son sıra 13 ve kenarlarında sık iğne yaparak etrafını dolanarak bitiriyoruz. İki üçgeni hazırladıktan sonra tabanımızın uzunluğuyla üçgenin tabanındaki en uzun tarafıyla ölçüsü aynı olacak. Tabanın uzunluğunu ölçüyorum. 32 santim. Benim ölçülerime göre 50 adet zincir çektim. Bakın biraz da uzun bıraktım. Öreceğimiz içinde toplanacak 2 zincir de fazladan çektim. Şimdi zincirimi ters çeviriyorum. 1-2 tane ayırıyorum. 48. zincirin içerisine tığıma doluyorum. Ters tarafındaki kesik çizginin içerisinden tığımı batırdım. 3 tane ilmeği tek seferde çekerek yarım trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki zincirin kesik tarafından 3 tane ilmeği tek seferde çekerek yarım trabzan yapıyorum. Zincirin arkasında şöyle bakın kesik kesik çizgiler var. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 49 adet yarım trabzan olacak. Sıranın sonuna geldim. Tığıma doluyorum. Son zincirin içerisine yarım trabzan yaptım. Ölçüyorum. Bakın ölçüm tam geldi. Zincir çektiğimde 4 zincir fazlaydı. Trabzan yapınca aynı ölçüde oldu. Bir, iki zincir çektim. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. İlk baştaki dip noktasına batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yanındaki boşluğa bir trabzan. Bütün boşluklara trabzan yaparak sıramızın sonuna geliyoruz. Sıranın sonunda da 2 zincir çekerek dönüyoruz ve döne döne 10 santim genişliğinde yapalım. Tabanımı hazırladım. 2 üçgeni üst üste koyuyorum. Tabanı da üstüne getiriyorum ve uzunlukları aynı oluyor. Tabanımızın genişliği de öbür yapacağımız üçgenin düz olan tarafıyla aynı genişlikte olacak.
10 santim, taban kenarı da 10 santim oluyor. Ölçüyorum. Bakın. 10 santim. 10 sıra ördüm. Şimdi burada tabanın dar olan kenarlarına sık iğne yapacağız. Uzun olan iki kenarına yapmıyoruz. Tığıma doluyorum. Son trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Yarım trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen trabzanın dip noktasında küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Aynı boşluğa batırıyorum. 2 ve tekrar batırıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın köşe noktası. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Hemen iç kısmında küçük bir boşluk var. Sık iğne. Yine küçük bir boşluk var. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Gördüğümüz boşluklara sık iğne yaparak tabanın bir kenarına yapıyoruz. Sonra öbür kenarına yeni bir başlangıç yaparak sık iğne yapacağız. Bakın tam burada da bir boşluk var. Zincirle döndüğümüz yer. O boşluğa da 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada da bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. İpimizi de arka taraftan yeni bir başlangıç yapıyorum. Bakın tam köşe başladığımız noktadan ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Boşluğa batırıyorum. İplerimi de gizliyorum. 2 zincirle beraber batmıştık. Tekrar batırıyorum. Zincirle beraber 3 oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. İplerimi de burada kesiyorum. Burada yaptığımızın aynısını burada da yapıp bitiriyoruz. Son iki parçamız kaldı. Birini tamamladım. Öbüründe de eksiltmelerini beraber yapacağız. Diğer üçgenlerde olduğu gibi başlangıcımız ve sayılar aynı. Siyah üçgende olduğu gibi 13 sıra örmüştüm. Bu üçgende de 13 sıra örüyorum. Son 4 sırasını sağda ve solda eksiltme yaparak ilerleyip etrafını sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bu üçgenimizde 4 sıra krem rengi, 1 siyah, 2 krem rengi, 1 siyah, 4 siyah renkte birer sıra 2 yaparak ilerliyoruz. 4 2 4 2 açık renkli ipimiz oluyor. On üçüncü sırada S iple bitirmiştim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi küçültüyorum. 1
2. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. 13. sırada arttırma yapmamıştım. 14. sırada arttırma yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Dipteki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa bir kez daha trabzan yaparak arttırmamızı yaptım. Yanındaki boşluğa trabzan, yanındaki boşluğa trabzan yaparak uç noktaya geliyoruz. Burada da 4 tane arttırma yapmıştık. Tam orta noktasından ilmek belirleyici ile belirledim. İlmek belirleyicinin olduğu nokta 1, 2, 3 trabzan kalana kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldim. İlmek belirleyicinin olduğu boşluk 2 tane de yanında bırakarak trabzanlarımızı ilerlettim. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığıma dolayıp son trabzan boşluğuna da batırdım. 2, 4, 6, 7. Tığımda 7 tane ilmek var. 7'sini birden tek seferde çekiyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Başlangıçta da sonda ve başlangıçta eksiltme yaparak ilerliyoruz. Tığıma doladım. Yanındaki dip boşluğuna batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Ve son 3. trabzanın boşluğuna batarak tek seferde çekiyorum. Burada ilmeğimi de sıkı bir şekilde tuttuktan sonra son, bakın ilk başladığımız zincirin bitimindeki boşluğa ilmek belirleyici ile belirliyorum. Dönüşte o noktaya batıracağız. İyi bir şekilde çekiyorum ki boşluk oluşmasın. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıp yarım trabzan yapıyorum. Bakın boşluk oluşmadan trabzan yapıyoruz. Yanındaki boşluğa trabzan yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sıramın sonuna geldim. Siyah ipimi de düğüm atarak hazırladım. Tığıma doluyorum. Bir önceki sırada arttırma yapmıştım. Tepe noktalarına batarak trabzanımızı yapıyoruz. Tığıma doluyorum. 2 zincir çekerek dönmüştük. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. Trabzan yaptım. Hazırladığım düğümü de ilmeğe doğru yaklaştırıyorum. İyi bir şekilde sıkıyorum. 2 sıra ördük. Siyah ipimizle geçiş yapıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Arttırma yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Dipteki boşluğa batırıyorum. İplerimi de yürüterek aynı boşluğa bir kez daha trabzan yaparak arttırmayı yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir trabzan. Son 3 trabzan boşluğu kalana kadar sıramızı tamamlayalım. 1, 2 ilmek belirleyicinin olduğu boşlukla 3 oluyor. Tığıma doluyorum. Boşluğa batırıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Ve tığıma dolayıp ilmek belirleyicinin olduğu boşluğa batırıyorum. Ve hepsini tek seferde çekiyorum. İpimi kesmiştim burada.
ip değişimi yapıyorum. Açık renkli iple çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum ve yanındaki boşluğa batırarak tek seferde çekiyorum. Kısa ipimi de çekiyorum. Şurayı sıklaştırıyorum. Burada da ipimi iyi bir şekilde çekerek ilmeğimi sıkı bir şekilde tutuyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Son sıramız. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batarak ilerliyorum. Sıranın sonuna geldim. Artırma yaptığımız trabzanın tepe noktasına da bir trabzan, tığıma doluyorum. Zincirin içerisine de batarak trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. İpimi de gizleyeceğim. Bakın üst tarafı, sol tarafı düz oldu. Şimdi burada da yeni bir başlangıç yapıyorum. Zincirin içerisinden ipimi aldım. Biraz da pay bırakıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Başlangıç noktasına arttırma yapmamıştık. Siyah ipimizin sırasında arttırma yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 yanındaki boşluğa batırıyorum. Trabzan. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir trabzan. Aynı işlemi trabzan yaparak geliyoruz. Orta noktasından dönüş yapmıştım. Burada da yine orta noktası 1 2 3 trabzan ayırıp eksiltme yapıyoruz. Bitiş noktasında, başlangıçta da eksiltme yaparak 4 sıra ilerliyoruz. Bu sırada siyah ipimizi kesmeyelim. Kenar sık iğne yapacağız. 4 sıra yapıp gelelim. Üçgenin öbür tarafında da eksiltmeyi bitirdim. Bakın düz bir görüntü oluştu. Siyah ipimi kesmedim. Çeviriyorum. Bittiği nokta hemen bakın başlangıç noktası ipin. Çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dip noktasında boşluk var. Batırıyorum. Bir sık iğne. Yanında eksiltme yapmıştım. Uç kısmında geniş bir ip var. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Eksiltme yaptığımız trabzanın hemen şöyle iç kısmından alıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Trabzanı bozmamış oluyorum. Orta noktasındaki boşluğa bir sık iğne. Yine eksiltme yaptığımız trabzanın iç kısımdaki boşluktan batırıyorum. Bir sık iğne. Eksiltme yaptığımızın üzerindeki ipin içerisine batırıyorum. Küçük bir boşluk, sık iğne yaptım. Zincir olan boşluğa 1 2 sık iğne yaptım. Geniş boşluklara 2 tane yapabiliriz. Şöyle bakın, bu tarafta da siyah iple eksiltme yapmıştım. İç kısmına doğru batırıyorum. Bir sık iğne. Şöyle zincir boşluğuna da
2 tane sık iğne yaptım. Trabzanların tepe noktasındaki boşluklara birer sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Sık iğne yaparak sıramın sonuna geldim. Son trabzan ve zincire battığım trabzanın tepe noktasına aradaki boşluğa batırıyorum. 1, aynı boşluğa batırıyorum 2 ve bir kez daha batırarak 3 tane sık iğne yaptım. Bakın köşe oluşmuş oldu. Şimdi altına geçtim. Alttaki trabzanın boşluğuna. Bakın boşluğa batırıyorum. Burası bizim dönüş yaptığımız boşluklar. Sık iğne yaptım. Hemen dip kısmındaki küçük boşluğa bir sık iğne. Yanındaki hemen yine dip boşluğa bir sık iğne. Gördüğümüz bütün boşluklara sık iğne yapıyoruz. Geniş boşluklara bakın 2 tane, hemen dibindeki boşluğa bir tane, küçük bir tane yaptım. Burada bir tane daha yapıyorum aynı boşluğa, geniş. Dip noktasındaki küçük boşluk var, oraya birer sık iğne yaparak geliyoruz. Bakın burada göstereyim. Orta boşlukta kenarlarına birer tane, ortaya bir tane yapıp ilerliyoruz ve son noktada da 3 tane trabzan yaparak dönüşümüzü sağlayarak başladığımız noktaya geliyoruz. Bütün parçalarımız bitti. 4 tane büyük üçgen, bir taban, 2 tane siyah üçgen, 2 tane de düz üçgen. Birleştirmemizi yapacağız. Krem renginde ve siyah olan üçgen, büyük üçgen çantanın ağız kısmına geliyor, üst tarafı. Öbür üçgeni de kenarlarına gelecek şekilde şöyle diziyoruz. Yan tarafa gelen üçgeni şöyle katlıyorum. Ve bu tarafından dikeceğiz. İlmek belirleyici ile tutturuyorum. 3 tane arttırma yapmıştık köşe noktasında. Tam ortasından ve üçgenin arttırma yaptığımız tam orta noktasından ilmek belirleyici ile tutturuyorum. Sonrasında köşede arttırma yapmıştık. 3 tane. 1, 2, 3. Ortadaki sık iğneden ve üçgenin uç noktasında ortadaki sık iğneyi birbirine tutturuyorum. Kayma olmasın diye tam ortasından bir tane daha ilmek belirleyici ile tutturuyorum. Dikişimizi bu şekilde yapacağız. Baştan başlıyoruz. Ortaya dikeceğiz. Ortasında da sonrasında diktikten sonra öbür parçamızı birleştireceğiz. İlmek belirleyicinin olduğu noktadan iğnemi geçiriyorum. İşaretimi burada çıkartıyorum. Tekrar bir geçiş yapıyorum.
Burada hem sağlamlaştırıyorum hem düğüm atmış oluyorum. Bakın, yanındaki ilmeğin tam karşısına gelecek boşluktan içe bakan tarafından dikiyorum. İpimi de iyi bir şekilde çekip sıklaştırıyorum. Bakın, sayılarımız da eşit. İçe bakan ilmeklerden çapraz olarak dikiyorum. Bakın. Bu şekilde dikerek uç noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın, tam orta noktasından iğnemi içeriye geçiriyorum ve ilmek belirleyicinin olduğu boşluktan da iğneyi geçirdikten sonra işaretimi çıkartıyorum. Ve burada bir kez daha geçiş yapıyorum ve sağlamlaştırıyorum. Bakın, birleştirmemizi yaptık. Şimdi öbür üçgeni aldım. Boşluktan ve tam orta noktasından ilmek belirleyiciyle tutturuyorum. Burada da yine 1 2 3 ortadaki ikinci sık iğneden ve uç noktadan tutturuyorum. Tam orta noktasından ve ilmek belirleyicinin olduğu boşluktan, bakın, aynı boşluktan bakın tutturuyorum. Bakın. Ve bir kez daha geçiş yapıyorum. Ve şöyle tutuyorum. Şimdi içe bakan taraflardan ilmeğimizin içe bakan ilmeklerden dikiyoruz. İpimizi de iyi bir şekilde çekelim. Boşluk oluşmasın. Sıramın sonuna geldim. Çekiyorum ve sıklaştırarak dikiyorum. İlmek belirleyicinin olduğu boşluğu çıkarttım ve elimle tutarak iğnemi geçirdim ve diktim. Şimdi burada tekrar bir geçiş yapalım. En uç nokta ve sağlamlaştıralım. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi çeviriyorum. Şöyle katlıyorum.
Bu tarafı da yine aynı şekilde katlıyorum. Öbür üçgen parçamızı da alıyorum ve ipimizle burada dikerek geliyoruz. Yine ilmek belirleyici ile tutturuyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını yaparak çantamızın üst tarafı diktim. Bakın çok güzel oldu. Öbür tarafını da çeviriyorum. Modelimizin üst parçasında yaptığımız gibi şimdi alt parçalarını birleştireceğiz. Üçgenimin birini aldım, siyah üçgeni. Yan parçaları şöyle, üçgenin uç tarafı, alt tarafı. Öbür üçgeni de alıyorum. Birleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi uç noktasında 2 tane sık iğne var. Birinden tutturuyorum. Parçamızın kenarında 3 tane arttırma yapmıştık. İkincisinden birbirine tutturdum. Şimdi burada da çeviriyorum. Yine ortada 3 tane arttırma yaptığımızın ikinci sık iğneden ve düz tarafın en uç tarafından birleştirmemi yapıyorum. Ve öbür parçamızı da yine aynı şekilde tam kenardan ve ortadaki sık iğneden tutturdum. Şöyle birinden tutturmuştum. Hemen yanındaki sık iğneden de ortadaki sık iğneden birleştiriyorum. Bakın. Şimdi dikişimizi bu şekilde dikiyoruz iki taraftan. Çeviriyorum. Bakın. Öbür üçgeni de aldım. Aynı şekilde dikiyoruz. Yine uç kısımlarından birleştirip gelelim. İki parçamızı da ayrı ayrı birleştirdik. Burada ütüleme yaparken yeni ördüğümüz için parça şöyle üstüne geliyor. Burada açarak ütüleyelim. Kenarları bakın yan yana gelmiş oluyor. Yine burada da yine aynı şekilde şimdi tabanımızı dikeceğiz. Bakın. Şimdi üstüne getiriyorum. İpimi kenar parçayı örerken bırakmıştım. İğneden geçiriyorum. Şimdi burada kenarlarında arttırma yapmıştık. Bakın şuraya yerleşecek. Şimdi uç kısmından bırakmıştım. Hemen yine orta noktasından iğnemi geçiriyorum. Ve aynı noktadan bir kez daha geçirerek sağlamlaştırıyorum. Yanındaki boşluktan şöyle hemen dip kısmından tekrar bir geçiş yaptım ve aynı noktadan bir kez daha geçiş yapıyorum. Köşe noktalarından sağlamlaştırıyorum. Bakın. Şimdi yine burada ilmeklerin birbirine karşılıklı gelecek şekilde
içe bakan tarafından çaprazlama dikiyorum. Tabanın kenarlarını da sık iğne yapmıştım. Çantamızın tabanını da diktim. Bakın çok muntazam bir şekilde oldu. Diktikten sonra tekrar bir ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 34 santim. Eni 10 santimdi. 10 santim. Çantamızın öbür yüzeyini çeviriyorum. Açıyorum şekli. Bakın çok güzel oldu. Hemen de kapanıyor. Burada ütülerken bakın kenarları yan yana geliyor. Ağız kısmı hafif üstüne gelecek şekilde. Burada da yine bakın kenarları yan yana. Ütülerken daha önce de söylemiştim. Şöyle açarak ütüleyelim. Şimdi çantamı açıyorum. Şu şekilde. Öbür parçamı da ters tarafını çeviriyorum. Çantanın ters tarafını çevirdim. Bakın bu taraftan da çok güzel oldu. Şimdi çantamızın alt parçasını içerisinden geçiriyorum. Üçgenin geniş tarafı çantanın ağzı oluyor. İç kısmından dikeceğiz. Şöyle. Şu uç kısımlarını karşılıklı gelecek şekilde tutturuyorum. Siyah üçgeni ve öbür üçgen uç kısımlarını birbirine denk gelecek şekilde tutturdum. Bakın. Ve yan parçalarında orta noktasından şöyle ilmek belirleyiciyle aldım. Öbür parçanın da tam orta noktasını ilmek belirleyiciyle tutturdum. Bakın bu şekilde dikeceğiz. İpimi aldım. Tam orta noktasından iğneyle geçiş yapıyorum. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. Ve şimdi burada daha öncekilerde içe bakan ilmeklerden birleştiriyorduk. Şimdi dışa bakan tarafından dikiyoruz. Katlaması daha kolay olacak. Bu şekilde diktiğimizde dikerek üçgenin ortasına geldim. Bakın. Tutacağı kaldırıyorum. Şöyle tam ortası bakın karşılıklı geldi. Yine şöyle şu taraftan da tutacağı şöyle tutturayım. Bakın. Üstteki ilmeği alıyorum. Onun karşısına gelen ilmekten de üst taraflarından dikiyorum. Orta noktasından alıyorum. Tam ortadan ipimizi de çekelim. Çok hızlı çekmeyelim, kopabilir. Bu ortadan tekrardan bir geçiş yapıyorum. 2 kere. Ve yanındaki boşluğa geldim.
Bakın her tarafından tutturmuş olduk. Yine aynı şekilde dikerek tamamlıyoruz. Sonrasında da çevirerek çantamızı tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bitti. Çok güzel oldu. Çizgiler de paralel gelecek şekilde karşılıklı duruyor. Katlanır pozisyon şeklini de alıyor. Askılarını 1, 2, 3, 4. 4. siyah sıranın ve 5. siyah sıranın tam ortasından diktim. Başlangıç noktamızın ilk üçgenin ortasından da çıt çıtla birleştiriyorum. Bakın görünümü çok güzel duruyor. İçini açıyorum. Bıraktığımda hemen şekil alıyor. Tabanı umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.